Elif'im, bak sana ekmek arası peynir yaptım yavrum. Acıkınca okulda yersin, tamam mı? Tamam babaanne. Unutma ama. Günaydın İnci. Günaydın Elif abla. Geç otur kızım. Sana da bir şeyler hazırlayayım şimdi. Çok acıktım. Hadi kızım, acele edelim de okuluna geç kalma. Ben buradan bekleyeyim yoksa Melek teyzenin yanına mı gideyim? Melek şimdi çalışıyor. Laf da gelmesin kıza şimdi. Hay Allah. Kızım, hadi Elif ablanı okula birlikte bırakalım, tamam mı? Tamam. Olur. Afiyet olsun. Günaydın Yusuf amca. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Gel Yusuf amca kahvaltı et. Ya rahat uyuyabildiniz mi diyeceğim ama küçücük alan. Olur mu öyle şey? Başımızı soktuk. Geceyi kazası belası güvende geçirdik. Allah sizden razı olsun. Sağ ol evladım. Estağfurullah, rica ederim. Hay Allah, masayı da dağıttık biraz ama siz geçin oturun, ben şimdi toparlarım. Elif'i de okula bırakacağım zaten. Yok yok, siz hiç zahmet etmeyin lütfen. Ben bırakırım Elif'i. Ama müşteri falan gelir, bir şey olur. Zahmet vermeyelim size. Yok canım, ne zahmeti. Zaten şurası okul. Yani bırakır gelirim hemen. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkalım mı Yusuf amca? Çıkalım. Hadi kızım. Hadi çocuğum. Hoşça kal İnci. Hoşça kal Elif abla. Güle güle yavrum, iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Veysel, Murat. Hadi gelin, kahvaltı hazır. Geliyorum Tulay abla, geliyorum. Eyvah, Umit abi. Kim bilir ne diyecek şimdi ya? Alo, Umit abi. Ne haber Murat? İyidir abi, senden? İyi. Ama sen söylediklerimi yaptıktan sonra keyfim daha da yerine gelecek. Ne o abi? Harekete geçme zamanı geldi Murat. Hazır mısın? Hazırım abi, buyur. Sesin mi titriyor senin ya? Korktun mu yoksa? Ha, yok abi, sesim titremiyor. Sana öyle gelmiştir. Güzel. O zaman şimdi iyi dinle beni. Erkut'un şirketteki odasını, yani çekmecelerini, dolaplarını iyice bir karıştıracaksın. Ne? Neden böyle bir şey yapıyorum abi? Sana daha önceden de bahsettiğim bir belge vardı. Tamam. Adliyeden gelen bir zarfın içinde olacak. Adliyeden mi? Ya Ümit abi, Erkut abinin başını belaya sokmayacağız değil mi? Muratcığım, çok fazla kurcalama. Sen işini yap yeter. Yoksa borçlarından kurtulman birazcık zorlaşır. Yok abi, ben öylesine sordum yani meraktan. Sen merak etme. Şimdi ben gideceğim, Erkut abinin çekmecesini karıştıracağım ve orada bir belge bulacağım. Doğru değil mi? Hem o hem de gözüne çarpan enteresan başka bir şey olursa onları da ayır bir kenara. Sonra da bana haber ver. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam abi. Arkanda en ufak bir iz bile bırakmayacaksın ona göre. Tamam abi, sen hiç merak etme. Hadi eyvallah.
Ulan ah ulan be ah. Oğlum Murat sen nasıl bir belaya bulaştın ya? Muratcığım, hadi soğutmayalım yumurtamızı. Ne iş? İş için mi bu hazırlık? Ha. Git bakalım git. Artık Erkut'tan alacağın o 3 kuruş maaşla tefecilerin parasını ödersin ha. 180 taksitte mi olur? 580 taksitte mi olur? Baba Allah aşkına sabah sabah başlama. Laflara bak laflara. Ya baba bak işe girdim. Sırf şu eve birazcık daha fazla para sokabilmek için. Senin için, sana destek olmak için. Yine kabahatli ben oldum. Olma lan. Olma. Destek meslek olma bana. Hele böyle arkamdan iş çevireceksen hiçbir şey olma. Baba oraya koyuyorum olmuyor. Buraya koyuyorum olmuyor. Ne yapacağım ben ha? Ya Veysel Allah aşkına bir susun ya. Allah'ın adını verdim, ne olur susun. Ya ne istiyorsunuz siz birbirinizden? Çocuk değilsiniz ki. Koskocaman adamlarsınız. Ya öldüreceksiniz beni günlerdir ya. Günlerdir didişiyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Ve bitirdiniz beni, vallahi bitirdiniz ya. Tulay ya. Abla... Ya sizin derdiniz ne? Ne güzel iş bulmuşsunuz ikiniz de. Çalışın, paranızı kazanın. Mis gibi. Borçlarınızı ödersiniz bir şekilde. Ya böyle laf dalaşına girmeyin ya. Yapmayın böyle ama. Nerede benim sevdiğim adam Veysel ha? Sen her gün kendini odasına kapatan, oğlunu azarlayan mutsuz adam mısın? Yoksa benim sevdiğim kıpır kıpır içten adam mı? Sana ne demeli Murat? Nerede benim tanıdığım esprili kıpır kıpır çocuk ha? Ya Allah aşkına yapmayın, kendinize gelin. Yapmayın böyle ya. Şuna bak. Nasıl da kasılıyor. Papucumun ustabaşısı. Siparişler teslim edilemeyince de göreceğiz bakalım böyle hanım hanımcık dolaşmaları. Telefonda dalga geçti herhalde. Hayır adam tüm tesisatı yeniledik demedi mi? Öyle dedi. Ben de inandım ne bileyim. 2 tane de çeket atmış. Eşyalı diye bizi kandıracak aklı sıra. Ayrıca ev değil hücre. Ya bir tane odasına ışık girmiyor resmen. Hayır bir de diyor arka sokaktaki ağacı keserseniz salon aydınlanır diyor. Ay Allah'ım sen sabır ver ya. Zeynep benim pek umudum kalmadı. Söyleyeyim. Hayatım. Ya tamam bak iyi düşünelim iyi olsun. Bulacağız. Hadi durmak yok hadi. Allah. Lan bu herif resmen bana casusluk yaptırıyor anasını satayım. Ulan ben o parayı çaldırmayacaktım. Hiç böyle saçma sapan pis işlere bulaşır mıydım be? Allah Allah. Acaba bu Umit abinin bahsettiği belge ne ki? Lan bu adli demişti. Yoksa Erkut abinin üzerine suç falan mı atacak acaba? Ah, ah. Murat. Hayırdır?
Ne işin var burada? Evet. Burası da bizim atölyemiz Numan Bey. Gördüğünüz gibi siparişlerinizi yetiştirmek için kızlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar. Güzelmiş. Kolay gelsin kızlar. Sağ olun. Numan Bey, bizde her şey sistemli yürür. Yoksa onca siparişi eksiksiz ve zamanında teslim etmek mümkün olmaz. Yani mecburuz biz sistemli çalışmaya. Tabii muhakkak. Bizim siparişler de hazırdır öyleyse. Ha Cevahir Bey? Tabii. Ne demek? Güzel. Melek Hanım, Numan Bey siparişleri elden alacak. Şöyle kapıya yakın bir yere çıkartırsanız. Siparişler mi? Bugün teslimat yoktu ki. Demek teslimat yoktu Melek Hanım. Bir saniye notlarıma bakayım ben. Bak. Tabii yoktu. Bakın olsaydı burada notlarda yazardı. Yok. Ya ne demek olsaydı yazardı Melek Hanım? Buranın ustabaşısı sen değil misin? Bilmiyor musun hangi günde teslimat var? Cevahir Bey bakın ben 3-4 gün önceden bir plan yaptım. Haftalık program. Tam masanıza bırakmıştım sizin. Bir aksaklık olmasın diye. Yani yazmıyor. Notlarımda da yok bakın. Başlatma senin notundan. Ya siz beni delirtecek misiniz ya? Anlaşıldı Cevahir Bey. Hiç yormayın kendinizi. Bir saniye Numan Bey, bir saniye. Ya ben halledeceğim şimdi. Ya neyi halledeceksin Cevahir Bey? Siparişlerin bugüne hazır olması gerektiğini çok önceden biliyordun. Ama belli ki atlanmış. Ha yok, unutulmuş. Ya bir saniye Numan Bey. Belli ki arkadaşlar bir hata yapmış. Hata anlamam ben Cevahir Bey. Beni zor durumda bıraktın. Senin sistemli programı dediğin yer burasıysa kalsın. Seninle hiçbir şey yapmam ben. Ya Numan Bey! Ben halledeceğim şimdi. Melek Hanım, gördün mü yaptığını? Sayende en paralı müşterimi kaybettim. Cevahir Bey bakın ben size anlatmaya çalıştım. Kes sesini be! Neyi anlatmaya çalıştın? Ya ben burayı ayakta tutacağım, kepenk indirmeyeceğim diye ne taklalar atıyorum, sen sipariş atlıyorsun. Melek Hanım, yok böyle bir bolluk ya, yok böyle bir bolluk. Ben burayı açık tutayım diye imanımı gevretiyorum lan. Cevahir Bey ben eğer sipariş olduğunu bilseydim yani... Ya bilseydim ne demek? Ya ne demek bilseydim? Bileceksin tabii ya. Sen buranın ustabaşısı değil misin? Yok notumda yazmıyordu da, yok bilmem ne de. Bana bak Melek Hanım, kimse senin notuna para vermiyor. Ne zaman teslimatı yapıyorsun, o zaman yapıyorlar ödemeyi. Bana bak Melek Hanım, ya madem yapamıyorsun, bırakacaksın. Beni zarara uğratmaya ne hakkın var senin? Cevahir Bey ben böyle bir hata yapmadım. Kes sesini be! Yeter! Bitti! Aldım seni görevden. Artık ustabaşı falan değilsin. Ama Cevahir Bey bakın ben böyle bir yanlış yapmadım. Ya bana ne yanlıştan doğrudan ya? Bana ne yanlıştan doğrudan? Müşteri nerede? Gitti mi? Gitti. Ben kaybettiğim parama bakarım, parama. Cevahir Bey bakın size gerçekten anlatmaya çalıştığım gibi. Yani olsaydı burada yazardı ama yok bakın yok yazmıyor. Ya sen neyin açıklamasını yapmaya çalışıyorsun ya? Sen neyin peşindesin Melek Hanım? Madem her şey eksiksiz yazıyor burada. Hani nerede gömlek siparişleri? Nerede? Ben mi göremiyorum ya? Hanımlar bak yazıyorum burada. Var mı burada gömlek siparişleri? Cevahir Bey bakın bu hata nasıl oldu ben gerçekten anlayamadım. Nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum. Atlamam, yapmam, etmem. Ya Melek Hanım bırak. Boşuna çeneni yorma. Ama bakın... Mallar teslim edildi mi? Edilmedi. Numan Bey bir daha bana sipariş verir mi? Vermez.
Ben bilançoya bakarım, bilançoya. Daha sayayım mı? Cevahir Bey nasıl oldu ben de anlayamadım. Yani bunun karışıklık olmuş, bunun bir açıklaması yok. Ha, sen onu bunu bırak da benim zararım ziyanım ne olacak? Karşılayabilecek misin? Nasıl yani? Ne yapıyorsun burada? Hiç Erkut abi ya. Şey arıyorum işte ya bu. Aman neydi? Şimdi adı aklıma gelmedi. İşte ya anlasana. Ne arıyorsun oğlum? Söylesene adam gibi. Ya şeyi arıyorum işte Erkut abi. Oğlum ben sana kaşeyi burada mı ara dedim ya? Sekreter kızdan istesene. Doğru diyorsun baba da ben bilmediğim için herhalde dedim Erkut abinin odasındadır. Bir ona bakmaya gelmiştim yani. Ne yapacaksın oğlum sen şirket kaşesini? Şey ya, Lale Hanım'a lazımmış da ona götürecekti Armut. Aynen. Hemen Lale Hanım'a götürecektim ben. Öyle şeyler sekreterin masasında olur Murat. Oradan alırsın bundan sonra. Tamamdır Erkut abi kusura bakma ben bilmediğimden dolayı oldu. O zaman işte. Yürü Armut, yürü çıkalım hadi. Of, annemden fotokopi parasını almayı nasıl unuttum ben ya? Teneffüs bitmeden sınıfa dönmem lazım. Haksızlık ediyorsunuz Cevahir Bey. Ya bunun faturasını bana kesemezsiniz. Kestim bile. Aldım seni görevden. Ya ama ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Bütün siparişleri tek tek kontrol ettim. Of yeter be! Bu konu çok uzadı artık ya. Artık eskisi gibi parça başı çalışmaya devam edeceksin. Dua et işten kovulmadın. Siz patron beğenmezsiniz ama bakın insaflı adamım ben. Geç, işinin başına dön. Geç. Siz de işinize dönün. Hadi, çok uzadı bu mevzu. Bu arada ustabaşılık da senin harcın değilmiş. Bunu da anlamış olduk. Cevahir Bey, ustabaşılık falan benim umurumda değil. Ya ben bu kadar suçlamadan sonra burada nasıl çalışacağım bilmiyorum artık. Ay canım insanlık hali unutabilir Cevahir Bey. Yani öyle ani karar vermeyin öfkeyle isterseniz. Çıkar önlüğünü, ver Bahriye'ye. Bahriye, sen de elindeki işleri Melek Hanım'a ver. Kaldığın yerden devam etsin. Siz beni duymadınız galiba. Ya ben önce suçlamadan sonra burada çalışamam diyorum. Yok ya, var mı öyle bir dünya? Hem bütün işleri berbat edeceksin, hem de hiçbir şey olmamış gibi basıp gideceksin. Yok öyle bir dünya Melek Hanım. Ne yapacaksınız? Zorla tutup böyle mi çalıştıracaksınız beni burada? Şuraya bak ya, hem suçlu hem güçlü. Bir de gelmiş bana horozlanıyor. Melek Hanım, senin anlayacağın dilden konuşmasını da bilirdim ama dua et kadınsın. Benim tepemin tasını attırma. Cevahir Bey kendinize gelin. Siz benimle böyle konuşamazsınız. O siparişler yetişecek. Yoksa gerisine karışma. Melek, iyi misin? İyiyim. Gözüm karardı biraz. Suna, kurşaman su getir. Gel otur canım istersen çok. İstemiyorum Veysel. Babaanne! Babaanne! Kızım ne oldu? Sen okulda değil miydin? Biz teneffüsteydik. Fotokopi çektirmem gerekiyordu. Ben annemden para almaya geldim. Tamam yavrum tamam ben veririm. Sen ona mı telaş ettin şimdi? Hayır babaanne, para istemek için gittiğimde annem çok kötüydü. Nasıl kötüydü? Ne oldu kızım? Korkutma beni. Melek teyze bir şey mi olmuş? Bilmiyorum ama hemen yanına gitmemiz lazım babaanne. Yürü kızım yürü. İnci hadi sen içeride biz odada bekle. Sakın çıkma tamam mı? Tamam. Allah'ım sen koru. Toparladı. İyiyim diyor bak. Yeter bu kadar tiyatro. Hadi bakayım. Herkes işinin başına. Hadi. O zaman ben sizin çalışmanıza mani olmayayım. Bir an önce gideyim. Ama Melek. Artık burada çalışamam Veysel. Melek yapma.
Bir daha düşün. Ya bizim sana ihtiyacımız var Melek. Kararım kesin kızlar. Ya haklısın ama... Madem öyle diyorsun, sen bilirsin. Bizde gidene dur demek olmaz. Hadi eyvallah. Melek, kızım ne oldu? Nasılsın? Anne korkma iyiyim. Sizin ne işiniz var burada? Kızım sen niye okulda değilsin? Bir şey mi oldu? Yok yavrum yok. Telaş yapma hemen. Elif'imin bir şeye ihtiyacı olmuş. Atölyeye gelmiş. O sırada fenalaştığını görünce bana haber verdi. Çok korktum anne, çok korktum. Korkma bir tanem. İyiyim ben. Korkmayın. Oh çok şükür. Aklım çıktı Melek. Merak etme anne. Hadi siz dışarıda bekleyin ben geleceğim. Gel. Tamam kızım. Melek, bu hanım neyin oluyor? Tanıştırmayacak mısın? Aliye annem, Elif'in babaannesi. Öyle mi? Memnun olduk. Ben de kızım. Kolay gelsin hepinize. Allah hayırlı iş versin. Sağ olun. Kızım, bir doktora gidelim mi? İçime sinmedi benim. Yok anne hiç gerek yok. Bir anlık bir şeydi, geçti gitti işte. Hadi siz dışarıda bekleyin, ben geleceğim birazdan. Tamam kızım. Ya Melek abla, gitme ne olur, bırakma bizi. Melek, ya biraz daha düşün. Ya sen sonuna kadar haklısın. Ama öyle birden iş bırakılmaz ki. Melek, kızım sen işi mi bıraktın? Bana maval okuma oğlum. Bana maval okuma. Adam gibi söyle. Odada ne işin vardı? Ya baba, vallahi billahi doğruyu söylüyorum. Ben Erkut abi içeridedir diye bir bakayım diye girmiştim. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Ya ben sana niye yalan konuşayım baba ha? Niye? Madem öyle, niye bana söylediğini içeride de söylemedin? Hı? Neyi? Erkut'a diyorum lan, Erkut'a. Niye aynı bahaneyi sıkmadın da eveleyip geveledin? Ya öyle Erkut abi bir anda ben karşımda görünce böyle gerildim. Ondan bir şey söyleyemedim. Bana bak lan. Eğer burada da var ya benim yüzümü yere eğersen seni mahvederim. Ya aşk olsun be baba ya. Ben senin yüzünü ne zaman yere eğdim? Bana bak lan. Bütün evraklar, belgeler, kasa masa hepsi içeride. O armut beyninden ne cinlikler geçiyor bilmiyorum ama ayağına denk al. Ya baba, vallahi billahi beynimden bir şey geçirdiğim falan yok. Ya küçücük balığı ne kadar büyüttün? Yeter. Sen en makulünü yapmışsın kızım. İşlemediği bir suçun yükünü taşımak çok ağır gelir insana. Ya öyle tabii. Haklısınız Aliye Hanım ama... Ya biz Melek'i çok seviyoruz. O bizim ustabaşımız. Yani o olmazsa olmaz. Sağ ol Aysel. Ama en doğrusu bu. Ya kesin bir yanlış anlaşılma oldu, kesin. Ya. Yani kesin bir yanlış anlaşılma oldu. Yani hiç bugüne kadar böyle bir şey yaşamamıştık, evet. Ya evet Melek abla, sen böyle bir hatayı asla yapmazsın. Sağ olun arkadaşlar. Ama buraya kadarmış işte. Cevahir Bey de çok ağır konuştu. Öyle vallahi, dilinin ayarı yok. Ya Melek, ya böyle bir zamanda işi bırakman doğru mu? Ya zaten evinizden doğdunuz. Ya baksana dün gece sahafta kalmışsınız. Melek siz taşınmıyor muydunuz? Sahafta mı kaldınız dün gece? Hani şu kitapçıda. Hani ev tuttum demiştin, taşınıyoruz demiştin. Evet, taşınacaktık. Yani her şeyi ayarlamıştık ama son anda bir aksilik oldu işte. Ya siz de sahafta kaldınız yani, öyle mi? Hı. Abla şimdi ne yapacaksınız peki? Vallahi bakıyoruz işte bir ev. Öyle pat diye ev bulunmuyor ki. Yani evin yeri, kirası, hepsinin bize uygun olması lazım. Hay Allah, bak ben de üzüldüm şimdi. Yani bu karda kıyamette sokakta kaldınız demek ya. Tüh. Vallahi çok zor. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir an önce istediğiniz gibi bir ev bulursunuz abla. İnşallah Sunacığım. Ben gideyim artık. Ya Melek, biraz daha kalsan ne olur?
Bir daha düşün. Düşünecek bir şey yok Aysel. Ne yapalım? Neyse, ben daha sonra uğrayacağım yine. Eşyalarımı almaya falan geleceğim. O zaman vedalaşırız, tamam? Hadi kızım, tut elimi. Hoşça kalın. Kolay gelsin kızlar. Gel kızım. Nasıl bu hale gelmişler? 40 yıl düşünsem kitapçı Yusuf'un böyle bir iyilik yapacağı aklıma gelmezdi. İnşallah bir an önce düzene girerler. İnşallah. Melek Hanım. Aliye Hanım. Yavrum, dert etme. Allah büyük. Bir kapıyı kapayan Mevlam diğerini açar. Hadi ben işimi kaybettiğim için değil de... Anladım yavrum, anladım. Haksız yere. Hayırdır? Bir aksilik mi var? Ben Elif'i okula bırakayım. Sonra gelirim hemen. Ha Melek, Elif'in fotokopi parasına ihtiyacı varmış. Okuldan da o yüzden gelmişti ya. Tamam anne, hallederim ben. Görüşürüz. Hadi kızım. Tamam kızım, hadi. Buyur. Ya abi, odaya girdim girmesine de işte az daha yakalanıyordum. Ne demek yakalanıyordum? Erkut anladı mı yoksa? Ha, yok hiçbir şey anlamadı. Allah'tan şansım yaver gitti ha, şüphelenmedi bile. Biz işimizi şansa bırakamayız. Anladın mı? Sana çok ciddi bir iş verdim. Farkındasındır umarım. Ya Umit abi, farkındayım tabii ki de. Ben de zaten odaya girmek için en uygun anı kolladım. Hem nereden bileyim ki öyle bir anda içeri dalacağını? Bileceksin. Bileceksin. Her şeyi hesap edeceksin. İşi de eline yüzüne bulaştırma sakın, tamam mı? Tamam, sen merak etme. Çok dikkatli olacaksın aslanım. Çok dikkatli. Artık elini de çabuk tut. Ne kadar erken biterse bu iş, o kadar iyi. Ya biliyorum Umit abi, bilmez olur muyum? Ama ne olur sen de beni anla. Boyumu aşan bir borç batağının içindeyim resmen ya. Korkuyorum, anla. Senin paran hazır. Orada bir sıkıntı yok. Peki abi, ben paramı ne zaman alabilirim? Vallahi billahi bu mafyanın adamları gırtlağıma köklüler, çökecekler ha. Gözünü seveyim, kurtar beni ya. Koçum, merak etme. Sen işi bitirdikten sonra paranı alacaksın. Önce belgeyi getireceksin bana, sonra da ben sana paranı vereceğim. Öyle de. Bak koçum, ne kadar ekmek, o kadar köfte. Anladın mı beni? Getir şu belgeyi, al paranı. Tamam abi, sen merak etme. Ne kadar ekmek, o kadar köfteymiş. Tabii senin umrunda değilim ki. Murat'a ne olursa olsun anasını satayım. Niye umrunda olayım ki? O da haklı. Anneciğim, benim de seninle gelmemi ister misin? Neden geç kaldığını öğretmenine açıklarım ben. Gerek yok anne. Zaten birkaç dakika geç kalıyorum. Tamam o zaman. Hadi iyi dersler. Anneciğim, ne oldu? Niye yüzün asık senin? Sen üzüldün diye. Bir tanem benim. Kıyamam ben sana anneciğim. Ben iyiyim, tamamım. Merak etme. Anne sen şimdi o atölyede artık çalışmayacak mısın? Öyle görünüyor bir tanem. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Başka bir iş mi bulacaksın yoksa? Bakacağım yavrum. Sen düşünme bunları, tamam mı? Konuşup halledeceğiz sonra. Canım benim. Bak her şeyde bir hayır vardır. Yani belki de böyle olması daha hayırlı olacak. Hadi gözüm.
Yüzsün. Sen üzülme olur mu? Düşünme bunları. Tamam anneciğim. Ver hayatım. Senin baktığı büyük bir ev aslında. Ama fiyatı biraz yüksek sanki. Pazarlık payı vardı belki. Ne yapalım, gidip bakalım mı? Olur da. Neredeymiş? Yeşil su. Of, çok uzak. Ne yapalım, gidelim mi? Vallahi Selim, ben ilk başta gidelim dedim ama ben o kadar yoruldum ki ayaklarıma resmen kırışlar indi. Hayır şimdi oraya kadar yürüsek ben geri dönemem diye korkuyorum. Haklısın hayatım. Sabahtan beri dolanıp duruyoruz zaten. Hem pazarlık payı var diyor ama bizim durumumuz zaten ortada. Ne yapalım, verelim mi onu? Bakayım bir. Şu nasıl? Bakayım. Fena değil aslında. Bodrum kalkmış bu ya. Selim ne olacak, idare ederiz biraz. Hayatım, başka semtlere baksak mı? Belki daha iyisini buluruz ha? Tamam. Ver ben bakayım. Baktım da Selim ikinci kattaymış. 2 oda ama hayatım metrekaresine baksana şunun ya. Ne kadar ki? 55 metrekare. Çok küçük hayatım. Biz 5 kişiyiz. Sığamayız oraya, mümkün değil. Hayatım tamam da hani sahafta kalıyoruz. Yani Yusuf abiye de yapılıyoruz. Bir tanem avuç içi kadar yer orası ya. Çocuklarla. Bizim oraya sığmamız mümkün değil. Annem zaten daralır hemen. Biz de öyle. Yani daha iyisini bulabileceğiz mi? Ben umutluyum hayatım. Daha iyi bir ev bulacağız. İyi tamam. Biraz daha bakalım bari. Bu nasıl? Bilmem. Demek öyle diyorsunuz. Hoş geldin. Buyur otur. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. İşten ayrılmışsınız. Evet. Peki neden? Tatsız bir olay oldu. Cevahir Bey bir konuda büyük bir haksızlık yaptı bana. Mesele neydi? Boş verin. Yani şimdi bu konuda gerçekten konuşmak istemiyorum. Yani ben yanlış bir şey yapmadım. Bunu biliyorum. Bu da bana yeter. Zaten gerektiğinden fazla tahammül ettiniz o adama. En kısa zamanda yeni bir iş bulacağım ben. Sen de böyle gayret, böyle azim olduktan sonra daha da iyilerini bulursun kızım. Lakin şu ev meselesini bir halledebilseydik. Selim'le Zeynep'ten bir haber var mı anne? Yok kızım, hala bir haber yok. Yani bugün bir ev bulsak da yerleşsek keşke. Ya ben aslında şu köşede bir ev gördüm. Yani düzgün de bir yere benziyor. Ah, keşke olsa. Kızım gidip bir bakıverin istersen. Olur anne. Emlakçının numarasını aldım ben, ararız. Tamam. Hadi hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah. İnşallah anne.
Melek ablalara da çok üzüldüm. İnşallah bir an önce istedikleri gibi bir ev bulurlar. Bu kış günü de zor ama. Allah yardımcıları olsun. Amin. Kız Bahroş, sen de kiracı aramıyor muydun? Senin o eve bir baksaya melekler. Yani olmaz benim ev onlara. Yok olmaz. Aa, neden olmasın ki? Kocaman ev diyordun ya. Melekler de kalabalık işte. Hem içi de bakımlı, temiz, ferah demiştin. Ya girdiklerinde tadilat da şuydu buydu uğraşmazlar en azından. Ya öyle de işte. Ne güzel işte. Hem ikinizin de işine gelir. Ay hadi kızlar hadi. Mola saati bitti. Hadi işinize bakın. Kalkın çalışalım. Hadi. Bir kere de hayırlı bir iş yap. Bahroş, sen bir düşün dediğimi. Hem sana da ek gelir olur işte, fena mı? Tamam düşünürüz. Hadi çalışalım şimdi. Hadi. İyi tamam da kardeşim. Ben ödemeyeceğim demiyorum ki. Ya sadece biraz daha zaman. İyi. Tamam. Öyle olsun. 2 gün daha almazsan ödemeyi acından öleceksin sanki. Kimi yiyorsun anlamadım ya. İnşallah beğenirsiniz evi. Başımız sokacak bir yer olsun da. Hem Elif'in okuluna da çok yakın. Ya ne zaman umutlansak bir aksilik çıkıyor. Emlakçı geldi mi? Evet, evin oradayım demişti. Yani muhtemelen almıştır. Tamam, gidelim o zaman. Tamam çocuklar, o zaman örneklere geçmeden önce zıt anlamlı kelimeler neydi bir kez daha hatırlayalım. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı, yani birbirleriyle çelişen kelimelerdir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlı karşılığı olmadığı gibi zıt anlamlı karşılığı da olmayabilir. Genellikle zıt anlamlı kelimeler nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerde bulunur. Evet, hatırladık değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Hatırladık öğretmenim. Tamam, o zaman bir iki tane örnek yapalım. Ceyda'cığım, ceza sözcüğünün zıttı nedir? Ödül öğretmenim. Aferin, oturabilirsin. Peki, Beril'cim, bize kirli sözcüğünün zıt anlamlısını söyler misin? Kirsiz öğretmenim. Hayır Beril'cim, kirli sözcüğün zıt anlamlısı temizdir. Peki, Beril'in yaptığı hatayı kim söylemek ister? Elif'ciğim, sen bu konuyu iyi biliyorsun aslında. Söylemek ister misin? Evet Elif. O zaman şöyle hatırlayalım tekrardan. Bir sözcüğün olumsuz olumlu zıt anlamlısı demek değildir. Beril de kirli sözcüğünü olumsuzlayarak hata yaptı. Anlayabildik mi şimdi? Metin Bey. Yusuf Bey. Ben de tam sizi arıyordum. Telefonla görüşmeden önce başka bir müşteriyi gezdirmiştim evi. Biraz düşünmek istediklerini söylemiştiler. Az önce aradılar, evin kaparasını yatırdılar. Öyle mi? Kusura bakmayın, sizi de buraya kadar yordum ama. Ne yapalım, kısmet değilmiş artık. Hayırlısı olsun. Oldu, çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hay Allah ya. Evin yeri falan da güzeldi. Elif'in okuluna da yakındı ama ne yapalım? Kısmet değilmiş. Bakacağız artık. Sıkmayın siz de canınızı. Buyurun.
Çocuklar dağıttığım fotokopilerdeki örnekleri eşleştirmeyi unutmayın, tamam mı? Bu size bayağı yardımcı olacaktır çünkü. Tamam, hadi çıkabilirsiniz. Elif, niye üzüldün? Soruyu bilemedin diye mi? Üzülme, çalışır yaparsın yine. Ne oldu bilmiş? Bu sefer bilemedin mi? Hiç değilse Elif bir kere bilemedi. Sen hiç bilemiyorsun. O ne olacak? evet, tabii öyledir. Her kelimenin zıt anlamlısı yoktur Elif. Biliyorum. Biz öğretmen fotokopide şaşırtmacı olsun diye öyle kelimeler de koydum söylemişti. Bak şimdi Elif. Gece gündüz. Bu barış. Aa ne güzelmiş. Aliye babaanne bak. Masal kitap buldum. Resimleri de çok güzel. İnci, yavrum etrafı fazla dağıtma olur mu? Yusuf amcanın iş çıkar sonra. Ama kitapları karıştırmak çok eğlenceli. O vakit hangisini çok sevdiysen al, ona usul usul otur bak, tamam mı yavrum? Ben de buraları toparlayayım. Ben de yardım edebilir miyim? İyi et bakalım. Heh, sen şunları al, raflara teker teker diz. Tamam. Hadi bakalım. Kendini parayla, güçle avutmaya devam etsen... ayakların yerden iyice kesilsin ki... zirveye çıkmaya çalıştığın o yerden çakılışın o kadar sert olsun. Gün gelecek, zorbalıkla elde ettiğin her şeyin boş olduğunu anlayacaksın. Yalvaracaksın. Ama kimse duymayacak sesini. Çünkü yalnız kalacaksın. Yapayalnız. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenir